İstediğiniz üniversiteye girdiğinizde yaşadığınız mutluluğu anlatamam. Sırf bu yüzden bile bence bir yıl dişinizi sıkabilirsiniz. Ben de başta nasıl çalışacağımı çok bilmeyenlerdendim. Ama dedim ki yapacak bir şey yok Efe. Mecbursun dedim ve çalışmaya koyuldum. Ve alabileceği en yüksek verimi almaya çalıştı. Ben gerçi birinci değilim, bininciyim ama ben çok iyi dereceler yapmış arkadaşlarımdan da duyuyorum, birincilerden de. Ben bunun gerçeğe yansıttığını hiç düşünmüyorum. Biz anne baba olarak arkalarında olup onların seçimlerine saygı duyduğumuzu gösterirsek ve onlara güvendiğimizi gösterirsek bu yeterli bence. Ben seni sonuna kadar seviyorum. Ne yaparsan yap, ne olursan ol, hangi mesleği seçersen seç. Sen benim çocuğumsun, en değerli varlığımsın. Merhaba, ben Efe Gürsu. YKS 2020 yerleştirme sayısal puan türünde Türkiye birincisi olarak İstanbul Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne yerleştim. 2 yıllık serüvenimi anlatmak istiyorum. 11. sınıfta yoğun AYT konularıyla beraber TYT'yi de yanında götürdüm diyebilirim. 11. sınıf konularını 11'de sağlam bir şekilde halledip 12. sınıf konularının da birazına çalışmıştım. Aynı zamanda TYT Matematik ve TYT Türkçe ağırlıklı da çalıştım. Her gün bir tane Türkçe denemesi çözüyordum ve TYT matematiği de zaten halletmiştim. 12. sınıfa geçtiğimde ise tüm konularımı halletmiş olduğumdan dolayı sadece deneme çözmeye odaklanarak gittim. Denemelerden sonra eksiklerime baktım. 4-5 denemede eksik olduğum konuları çıkardım. Onları yazdım bir kenara ve onlarla ilgili sorular çözdüm. Pandemiden dolayı Mart ayında karantinaya girdik ve bazıları çok olumsuz etkilendi, bazıları çok olumlu etkilendi. Ben de başta nasıl çalışacağımı çok bilmeyenlerdendim, hepiniz gibi büyük ihtimalle. Pandemi süreci maalesef ki benim de çok çalışmış olduğum limit türev integral olsun, bitki olsun, organik kimya olsun, modern fizik gibi konuların maalesef sınavda sorulmamasına sebep oldu. Bu benim için bir yıkımdı çünkü hepsine çok çalışmıştım, özellikle limit türev integrale. Ama dedim ki yapacak bir şey yok Efe, mecbursun dedim ve çalışmaya koyuldum. Ve aynı şekilde çalışma tempomu sürdürdüm. Sonuçta önümde olan bir sınav gerçeği vardı. Bu seneki arkadaşlara da ne kadar konular belli olmasa da bilmiyorum belli mi belirsiz mi ama yapmanız gereken tek şeyin hedefinize odaklanarak çalışmak olduğunu, belli konularınız sonuçta var ve onlara odaklanın. Belli olmayan konulara ise daha sonra erteleyin ama yapmanız gereken tek şey odaklı bir şekilde sınav gerçeği olduğunu unutmayarak çalışmak. Ayrıca istediğiniz üniversiteye girdiğinizde yaşadığınız mutluluğu anlatamam. Sırf bu yüzden bile bence bir yıl dişinizi sıkabilirsiniz. Sınav sonuçları açıklanmadan önce sıralamalarımız, ben geçen seneye göre sıralamamı hesaplamıştım ve yaklaşık olarak 250. falan oluyordum ve bu beni bayağı mutlu etmişti aslında. Sınavım aslında Türkçe dışında da cidden beklediğim gibi güzel geçmişti. Türkçe beni biraz batırdı. 32'ye 8 yaptım ama olsun. Onun dışındakiler zaten gayet iyiydi. Sonuçlar açıklandığında ufak çaplı bir şok yaşadık hepimiz. Ben, tüm arkadaşlarım olsun. Ben 250 civarları beklerken sıralamam beni 1000'e atmıştı. Bir arkadaşım mesela 9.000 bekliyordu, 19.000'e atmış ya da 12.000 bekleyen arkadaşım 25.000'e atmış. Cidden zor bir süreçti ama yani yapacak bir şey yok. Yapan yapıyor yine de. Size verebileceğim başka tavsiyeler, çoğu Türkiye birincisi çıkıp şey der, işte ders çalıştım ama günde 3 saatte gezdim, sosyal hayatıma önem verdim. Ben gerçi birinci değilim, bininciyim ama ben çok iyi dereceler yapmış arkadaşlarımdan da duyuyorum, birincilerden de. Ben bunun gerçeğe yansıttığını hiç düşünmüyorum. Bence bu sene olabildiğince derse odaklanmalısınız arkadaşlar. Sosyal hayatınıza haftada birkaç saat ayırarak ama önemli olan derse odaklanmanız. Ben full derse mi odaklandım? Ben biraz sosyal hayatımı da yaşadım bu sene ama yine de benim tavsiyem size derse odaklanmanız. Ben Bera'ya her ne kadar 3 sene öncesinde başlamış olsam da asıl çalışma serüvenim tabii ki 11. sınıfın başında başladı. Bera bir aile olarak bana çok şey kattı. Değerli öğretmenleri olsun, edindiğim arkadaşlıklar olsun, yöneticilerimiz olsun. Her zaman bir aile olarak yanındalardı. Hiç eksiklerimi konusunda bana yardımcı oldular. Ayrıca sadece akademik anlamda değil, cidden bana sosyal, psikolojik her anlamda destek oldular. Bera ailesine çok teşekkür ederim.
Reyhan ben, Efe'nin annesiyim. Bu 4 yıllık zorlu süreci atlattık. Gerçekten bu dönem hem çocuklar için hem aileler için hem öğretmenler için oldukça zorlu bir süreç. Ve bu süreçte ailenin, eğitim kurumlarının ve çocukların dayanışma içerisinde olması çok önemli. 3 yıl önce Beray'la tanıştık. Tüm kurumdaki değerli öğretmenlerin hepsi çocuklarımızın her zaman yanında oldular. Gece gündüz demeden ergenlik süreçlerini de ders süreçlerini de birlikte atlattık. Benim çocuğum bu hedefi çok erken belirledi. Tıp okumak istiyordu. Özellikle son 2 sene hiçbir özel hayatı kalmadı. Ben sadece anne olarak yanında olmalıydım. Eğitimcileri anne oldular, baba oldular, abi oldular, abla oldular. Şanslıydık. Özel eğitim veren VIP bir kurumda oldu. Çocuğumla birebir ilgilenildi. Bütün öğrencilerle. Çocuklar da psikolojik olarak çok etkileniyor ve kendilerini çok büyük bir baskı altında hissediyorlar. Gerçekten başarıyı yakalamış çocuklar veya yakalayamayan hepsi aynı psikolojinin içerisindeler. Özellikle son 2 senenin çok önemli olduğunu ben kendi çocuğumda gözlemledim. Evde çalışmaları da çok zorlandı benim çocuğum. Genelde defterini kitabını alıp sabahtan itibaren kurumuna geldi. Akşam geç vakitlere kadar burada oldu. Ders olmadığı zaman da kütüphanede çalıştı. Öğretmenlerinden destek aldı. Zorlamadım, çok büyük beklentilere girmedim. Ama kendisinin her zaman hedefini en yukarıda tutmasını istedim. Benim bir anne olarak en fazla istediğim şey öncelikle mutlu olması çocuğumun. Yıllardır tıp okumak isteyen bir çocuğa yok mühendislik yaz, yok şöyle yok böyle hiçbir zaman yönlendirmek istemedim. Kararı her zaman onlara bırakmamız gerekiyor. İnsanlar mutlu oldukları, istedikleri şeyi yapmazlarsa başarıya ulaşamayacaklarına inanıyorum. Biz anne baba olarak arkalarında olup onların seçimlerine saygı duyduğumuzu gösterirsek ve onlara güvendiğimizi gösterirsek bu yeterli bence. Ve ben her zaman şöyle düşündüm. Ben seni sonuna kadar seviyorum. Ne yaparsan yap, ne olursan ol, hangi mesleği seçersen seç. Sen benim çocuğumsun, en değerli varlığımsın. Ama iyi bir eğitim alman senin için isterim. Hayatta ileride rahat etmeni, mutlu olmanı, keyifli bir işin olmasını isterim. Hayat başarısını yakalamanı isterim. Başarısız da olsaydı fark eden bir şey yoktu. Tekrar deneyecektik. Ama geçen zaman, geçen süre bunu en iyi şekilde değerlendirip bu süreci bir an önce atlatmak için bir şeylerden fedakarlık yapmamız gerekiyorsa onu o süre içerisinde yapmak çok daha doğru. Bunları anlatmaya çalıştım. Bizler anne baba olarak çocuklarımızın başarıyı yakalaması için ne olursa olsun onları sevdiğimizi, ne olursa olsun arkasında olduğumuzu, her şeyi başarabileceğine inandırmamız gerekiyor. Eğitimcilerini, gideceği kurumları doğru seçmek çok önemli. Öğretmenleriyle arkadaş oldu, aile oldu ve alabileceği en yüksek verimi almaya çalıştı. Oğlum İstanbul Üniversitesi İngilizce tıp okuyacak bir anne olarak çok mutluyum, gurur duyuyorum. Umarım sizler de diğer veliler de hayallerine kavuşurlar. Bir anne olarak ben o süreçte neler yaşadığımı ben biliyorum. Yani keşke bana da birileri anlatsaydı. Belki ortada görünmüyoruz, kuruma gelip gitmiyoruz ama sürekli onlarla irtibat halinde, sürekli çocuğumuzun gelişmelerini izledik. Sanal ortamda da bize sürekli bilgi verildi. Katıldığı sınavlar ve orada aldığı dereceler, eksik konular hepsi tamamlandı. Tercih sürecine ben hiç karışmadım. Sene boyunca, hatta 2 sene boyunca o kadar bilgilendirildiler ki eğitimler aldılar, sürekli seminerlere katıldılar. Ben sadece anneliğimi yapmaya çalıştım. Ve son olarak bütün eğitimcilerime, en başta değerli Ramazan hocama, bütün öğretmenlerimize, bütün kurum çalışanlarına tek tek teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Hayırlı bir eğitim hayatı diliyorum. Teşekkür ederim. Ama olsun Efeciğim. Devam edeyim mi? Çok konuştun, benden çok konuştun. Ama kesilecek yerler var. Süreci ben geçirdim. Asıl zorluğu ben yaşadım. Abartma da. Keşke girseydim. Girseydin kesin bunu yapardın. Evet, onu da söyleyeyim.